9 Nisan 2025 tarihindeki Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında akıl almaz durumlar yaşandı. Veli Ayhan'ın acılı eşi ve üniversite mezunu iyi eğitimli kızları, babasının katilini ya da katillerini aramak için geldikleri Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında izleyenlerin içini acıttı. İzleyenlerin içini acıtmasının sebebi, ekrana bağlanan ve acılı ailenin yanında yer alması gerekirken, Remzi ismindeki şahsın, röportaja başlandığı gibi, oldukça agresif, sinirli ve neredeyse ekrandan fırlayacak kadar öfkeli olduğu görüldü. Remzi isimli şahsın, neden bu kadar sinirlendiği ve rahatsız olduğuna anlam veremeyen izleyiciler, ekrana daha bir yaklaşarak dikkatle şahsın ağzından çıkacak sözlere kulak kabarttılar. Veli Ayhan'ın vurulduğu gün kendisinin zaten avda olması, ayrıca Veli Ayhan'ın vurulduktan sonra yan yatarken ilk görenlerden birisinin kendisinin olması, onu sırtına alarak arabaya taşıyanlardan biri olmasından dolayı gördüklerini ve bildiklerini anlatması, olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak. Didem Arslan Yılmaz, sürekli bunu kendisine hatırlatıp sadece soru soruyorum diyerek Remzi isimli kişiden olayın çözülmesi için yardım istedi. Remzi isimli şahıs, Veli Ayhan vurulduktan sonra hızla sağlık ocağına götürmesi gerekirken, önce Veli Ayhan'ın evine uğrayarak Veli kendini vurdu demesi, bu yüzden zaman kaybetmesi, ardından da üzerimde ehliyet, ruhsat, para yok diyerek kendi evine uğraması oldukça tepki çekti. Yaralı bir adamın hayata tutunmasına yardım edileceği anlarda ev dolaşması, bu yüzden zaman kaybetmesi kafalarda soru işaretleri doğurdu. İzleyicilerden gelen tepkilerden biri de belki de Veli Ayhan'ın öldüğünü biliyordu, ondan acele etmedi dediler. Bugün ekranlarda Remzi isimli şahsın sürekli acele edin hayvanların yanına gitmem lazım, sizinle mi uğraşacağım? Ben işim var, gücüm var. Ben sizden uğraşamam. Diyerek acele ettiği kadar neden o gün Veli Ayhan vurulduğunda bu aceleciliği sergilemedi, bir an önce sağlık ocağına gitmedi ve kapı kapı Veli Ayhan'ı dolaştırdı diyenler oldu. Didem Arslan Yılmaz'ın neden kendi evinize de uğradınız, neden hemen sağlık ocağına gitmediniz diye sorduğunda yine oldukça sinirlenerek nasıl gideyim, ne para var, ne ehliyet, ne ruhsat, onları evden almak için gittim dedi. Şimdi Veli Ayhan'ı, kızların babasını, Gülfer Hanım'ın da eşini gördüğünüzde ne durumdaydı Veli Bey rahmetli? Yatıyordu. Yan yatarak yatıyordu. Yan yatıyordu. Vurulmuş olarak. Yan yatıyordu. Evet. Peki o sırada ölmüş müydü yoksa yaralı mıydı? Hayır, yaralıydı galiba. Ya işte o şokta ama yaralıydı. Canlıydı. Biz onu taşıdık sırtımızla. Ama yaralıydı. Canlıydı. Biz onu taşıdık sırtımızla. Bir yanda ölüm kalım savaşı veren yaralı bir insan, diğer tarafta da acele bile etmeden önce para ve ruhsat düşünen bir amcaoğlu. Bu gibi durumlarda zaten polis yolda bile görse bile değil ruhsat, ehliyet sormak, kendisi sağlık ocağına yetiştirir, yaralı kişi doktora emanet edilir, sonra para mı lazım, ruhsat mı lazım, gider alınırdı diyen izleyenlerin tepkisi çok fazlaydı. Veli Ayhan'ın kızı Kübra Remzi isimli şahsa eve gittiğinde bagajdan ne aldın diye sorduğunda ise yine sinirlenerek para ve ruhsat orada mı diye baktım demesiyle Kübra, onlar zaten evdeydi, evde olduğunu bildiğini söylemiştin dedi. Bu söze de sinirlenen Remzi isimli şahıs bugün herkesi şoka soktu. Eve girip ne aldınız? Sor. Ve o İki kere sırada sor. ava götürdüğünüz tüfeklerinize Eve ne girmedim. yaptınız? Girmediniz. Eve girmedim. Tüfekleri ne yaptınız? Araba tüfekleri. Eve girmedim. Tüfeklerden de hiçbir şey haberim yoktu. Yanımızda da para yok. Üzerimiz başımız biliyorsunuz dağda. Olabilir ama adam da yaralı, vurulmuş. Kanlı, kirli, paslı. Önemli Ha. değil ki, adam ölmek Dinle üzere. bak dinle. Ben olayı anlatıyorum. Tamam. Ya kardeşim benim yanımızda paramız yok, kartımız yok. Bir dağdan indik. Şimdi ben buradayım. Benim yanımda hiçbir şey yok. Ni ruhsatım var, ni arabamın bir şeyi var. Hiçbir şeyim yok. Nereye gideyim ben? Hadi söyle bakalım. Bagajdan ne aldın? Arabanın bagajından ne aldın? Bagajımda kartlarım, ceketim arabadan değil mi diye ona baktım ve arabamı kapattım. Bindik arabaya, geri gittik. Evde olduğuna Bu kadar. eminsin ama Bir eve almaya dakikamız gidiyorsun. almıştır, bir dakika. Evde olduğuna eminsin ama Bırakın 5 kartlarını. dakika. Ava ilk önce kendisinin gittiğini, daha sonra diğerlerinin geldiğini bildiren Remzi isimli şahıs, avda oğlunda varmış, neden ondan bahsetmedin diye sorulduğunda da yemin ederek oğlunu avda görmediğini, arkadaşıyla gelmiş benim haberim yok diyerek cevap verdi. Üniversite mezunu olan Kübra'nın zekice sorduğu sorularına da oldukça sinirlenen şahıs, sürekli acele edin hayvanlarım var, sizinle mi uğraşacağım demesi, agresif tavırlarla konuşması da bir an önce ekran önünden gitmek istediğini belirtmesi çok büyük soru işaretlerine yol açtı. Bir amcaoğlu olarak onun da bu olayın çözülmesi için yardım etmesi beklenirken böyle davranması dikkatlerden kaçmadı. Veli Ayhan'ı çok sevdikleri için üzülüp bayıldığını söyleyen Arife Hanım ise agresiflik ve sinirlilikte eşiyle aynı duygulardaydı. O da onlara sorulacak sorulara karşı büyük tepki gösterdi ve yapılacak röportajdan bir an önce ayrılma istediği son derece belli oluyordu. Neredeyse kavga çıkacak diye düşünen izleyenler, ikisinin de bu
bu agresif hareketlerinden şüphe duydular. Acılı aileye de yüklenen bu kişilerin neden bu kadar öfkeli oldukları merak ediliyor. Remzi isimli şahsın sadece bildiklerini, gördüklerini anlatması beklenirken bu öfke neden diyerek izleyenleri şaşırttılar. Bayılacak kadar çok sevdikleri Veli Ayhan'ın başına ne geldiğinin ortaya çıkması için acılı ailenin yanında yer alması gereken bu kişiler neden bir daha bizi aramayın, isimlerimiz bile geçmesin dediler. Sürekli acele edelim diyerek tepki çeken bu kişiler araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın da dikkatinden de kaçmadı. Kişilerin sakinleşmesi ve sorulara yanıt vermeleri için elinden geleni yaptı. Didem Arslan Yılmaz'ın büyük merak uyandıran bu olayı birkaç güne kalmaz çözeceği bekleniyor. 15 yıldır ellerini kollarını sallayarak gezen katil ya da katillerin çok yakında gereken cezayı alması için elinden geleni yapacağını bilen izleyenler konuyu dikkatle izleyeceklerini açıkladılar. Olayı bilen ve saklayanların vicdanına seslenen Didem Arslan Yılmaz, görgü şahitlerine seslenerek bunca yıldır sustukları için konuşma vaktinin artık geldiğini söyledi.